Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok zarif. Ayrıca her türlü örgüye yakışabilen şahane bir örgü modeli. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen ilmek atarak modelimize başlayalım. İpimi ve şişlerimi alarak ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Hızlıca ilmeklerimi atıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ilmeklerimi tamamladım. Şöyle bir hatırlayalım. 1, 2, 3, 4. Burası bir model. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ve artı 3 demiştik. Evet. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Burada ben lastik uygulamayacağım. Modelimi ön taraftan koyacak olduğum için bir sıra düz gideceğim arkadaşlar. Şöyle bütün ilmeklerimi dümdüz şekilde örüyorum. Çünkü modelimi ön tarafta kurmaya başlayacağım. Şu an modelin arka tarafındayız. Yani bu yapmış olduğum sıra modelimize dahil değil. Lastik istemeyen bir model. Dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz tabii ki de. Evet, bütün ilmeklerimi hızlıca düz bir şekilde örüyorum. Evet, modelimin birinci sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bakın, bir ilmek doladım. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında 2 ilmek ters. 1, 2. Bakın, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir kez doladım. 2 ilmeği beraberce ördüm ve 2 ilmek ters ördüm. Bakın, bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında 1, 2 ilmek ters doladım. 2 ilmeği birlikte ters bir şekilde ördüm ve 1, 2 ilmek ters doladım. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında 1, 2 ilmek ters doluyorum. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum ve 2 ilmek ters. Bu şekilde modelimizin birinci sırasını tamamlıyoruz. Ve modelimin ikinci sırası arka yüzüne geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bakın, 1, 2 ve 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek düz ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Bakın, bu ipi kendi tarafıma alıyorum. Öncelikle bir kez doluyorum ve bu dolayarak almış olduğum ilmeği de şöyle bakın, şişime örmeden alıyorum. Bir ilmek doladım, bir ilmek örmeden almış oldum. Tekrar ipimi geriye attım ve 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi kendi tarafıma alıyorum. Bakın, şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle hem dolamış hem de ipi bir
sonraki ilmeği örmeden almış oluyoruz. Bakın bu şekilde. 1 2 3 ilmek düz. Doladım. Bakın şu şekilde hem doluyorum hem ilmeğimi alıyorum. 3 ilmek düz. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. Ve modelimin üçüncü sırası ön yüzüne geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bakın burada dolayarak almış olduğum ilmekler var. İpi kendi tarafıma alıyorum. Yine aynı şekilde bir dolayıp iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 ilmek ters. Bakın doluyorum. Burada iki tane dolayarak almış olduğum ilmek var. Onları da örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek ters. Son ilmeklerimi de örüyorum arkadaşlar. Modelimin dördüncü sırasına geçiyorum. Arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın burada 3 tane dolayarak almış olduğum ilmek var. İpi kendi tarafıma alarak bu 3 ilmeğin üçünü de ters bir şekilde örüyorum. Buraya ajurlu bir şekilde desen vermiş olduk. 3 ilmek düz. Üç ilmeğimi beraberce ters bir şekilde ördüm. 3 ilmek düz. Bakın ipi kendi tarafıma alıyorum ve hepsini beraberce düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. 3 ilmek düz. Ve modelimin dördüncü sırasını da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet bakın modelin arka tarafı bu şekilde. Şöyle kameramızı odaklayalım. Ön tarafı ise bu şekilde. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum arkadaşlar. Bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, nokta olabilir, hiç fark etmez. Şimdi bundan sonraki sıralarımızda modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Yani bakın buradaki boşluk olan, hani ajur olan kısım şu haroşelerin üzerine gelecek. Bu haroşeler ajurların üzerine gelecek arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında 1 2 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. 1 2 ilmek ters. Doladım. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum. 1 2 ilmek ters. Doladım. 2 ilmeği birlikte ters bir şekilde ördüm. 2 ilmeği ters örüyorum. Doladım. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Sadece baş ve son kısımlarda değişiklik oluyor. Modeli kaydırdığımız için.
Bakın en son kısmında doladım ve 2 ilmeği beraberce topladım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, bir sonraki sıraya geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın dolayarak almış olduğum ilmek, ipi kendi tarafıma alıyorum. Şu şekilde örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz doluyorum ve bir sonraki ilmeği de, bakın buradaki ilmeği de örmeden alıyorum. 1 2 3 kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sonraki sırama geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bir, iki, üç ilmek ters. Dolayarak almış olduğum ilmeklerimi, bakın yine başına doluyorum ve 2 ilmeğimi de örmeden alıyorum. Burada dolayarak almış olduğum ilmekler 3 tane olmuş oluyor. Devam ediyorum. 3 ilmek ters. Ve son ilmeklerimi de örüyorum. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bakın buradaki 3 tane ilmeğimi hepsini beraberce ters bir şekilde ördüm. 1 2 3 ilmek düz. 3 ilmeğimi beraberce ters bir şekilde örüyorum ve bu şekilde ilmek sayımı tekrar aynı sayısına geri getiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bakın modeli beraberce bir kez kurmuş olduk. Şimdi bir üstünü nasıl yapacağınızı göstereceğim. Sonrasında videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu başlangıç kısmını bir kez göstermek istedim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Doladım. 2 ilmeği beraberce örüyorum ve 2 ilmek ters. Bakın bu şekilde model yer değiştiriyor. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği beraberce örüyorum. 2 ilmek ters. Bu da modelimizin büyük bir parçası. Bakın oldukça şık, oldukça güzel, her türlü örgüye yakışabilecek yeleklerde, şallarda, bebek örgülerinde, bayan yeleklerinde, anne yeleklerinde, çeyizlik örgülerde kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli arkadaşlar. Ajurlu bir model olduğu için yazlık örgülerde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi lastik istemeyen bir model. Ben lastik uygulamadım. Dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, gayet güzel, tertemiz bir
yapısı var. Dilerseniz bu taraftan da kullanabilirsiniz. Hatta şöyle yakadan başlamalı örgülerde de bakın bu şekilde duruyor. Oldukça şık, oldukça güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle beraber örmeyi tercih edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.